Bluzumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Burada tek askımı ekledim. Kendime ölçü ölçü ayna karşısında yaptım. Eğer siz de yalnızsanız ayna karşısında yapmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi şurası efendim koltuk altımız ve şurada eksilterek yuvarlamıştık, hatırlıyorsunuz. Şu işaret aldığım bölüm son eksilttiğim yer. Oradan yukarıya kadar eksiltmeden dümdüz kol evinde çıktım. Ama burada görüyorsunuz yakada oyuntularım oldu. Ben şu eksiltme yaptığım noktadan itibaren şuraya kadar hemen şöyle ölçüyorum düzelterek 20 santim örmüşüm. Şurası işaret aldığım bölüm benim omuz bölümüm. Omuzdan itibaren de ekledim, burada arkaya ekledim, görüyorsunuz. Burayı da hemen ölçelim. Birazcık esnetiyorum çünkü bu bir örgü olduğu için giyince esniyor. Burayı da görüyorsunuz. Şöyle 23 santim bir arkada askımız var. Bunu nasıl eklediğimize gelince de arkayı ikiye katladık. Arka ortamızı bulduk. Daha sonra iki yana doğru askımızın olmasını istediğimiz iki noktayı işaretledik ve birinci noktadan itibaren askımı yerleştirdim. Burada ben ilmeklerimi kestim. Son bir ilmek kala şu noktadan itibaren buraya kadar işaret aldığım noktaya kadar askımı ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şu an askım böyle kıvrık gözüküyor. Bu görüntüye bakmayın. Çünkü ben bunu önce tığım ile tığlayacağım. Hem kol evinden hem yakadan tığlayacağım. Daha sonra da ütü buharı vereceğim. Ütümü değdirmeden buharını vereceğim. Şimdi aynı ölçülerde burada yakada eksiltmeler yaptım. Diğer taraftayım ve ben burada eşit sayı ulaştıktan sonra eşit askımı yapıp şuradaki bölüme ilmek kaydırmayla diğer askımı da yaptıktan sonra yanları birleştireceğim. Yanları da yine tığımla birleştireceğim ve daha sonra da kol evini, yakayı tığlayacağım. Bir buhar vereceğim. Sonra da tüm detaylarıyla karşınızda olacağım. O noktada buluşalım. Bluzumun askılarını bitirdim. Her ikisini de eşit ölçüde arkadaki bölüme tığım ile sabitledim. Ve sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan başlayarak şu aşağıya kadar ilmek kaydırma ile 4 numara ile yaptım ilmek kaydırmamı da. Diğer tarafı da yapıyorum. Yine yukarıdan başladım. Aşağıda bitireceğim. Yine ilmek kaydırma ile buraya kadar geldikten sonra geriye ne kalıyor? Şuradaki yaka bölümünü, kol bölümünü beraberce tığlayacağız. Oradaki detayları da anlatıyor olacağım. Şöyle görüyorsunuz. Şurası bizim omuz işaretimiz ve yakamız. Şurada da görebileceksiniz şimdi hemen. Yakamız gayet güzel. Yan yapsam daha uygun olacak. Yakamız şu durumda. Kol evlerimiz ve arkayı da hemen şöyle göstereyim. Arkada böyle. Bunlar tığlandığında tabii ki daha derli toplu ve bir güzel görünüm alacaklar. O noktaları anlatıyor olacağım. Orada buluşalım. Kolumdayım. Kolu önce sık iğne ile kenarlardan göz kararı batarak çevresini oluşturdum. Şimdi de tersine sık iğne yaparak gidiyorum. Sadece şu arkayı şişimle güzel bir şekilde kesmiş olduğum, şöyle görüyorsunuz, bir bölüm var. Orası hariç yapıyorum arkadaşlar. Önce şuradan başlayarak sık iğne yaptım. Kol evini boylu boyunca şu dikiş noktasına kadar şu bölüme hiç dokunmuyorum ve sonra buradan başlayarak tersine sık iğne ile şimdi şu noktaya kadar yine gideceğim. Tersine sık iğnemizi de şöyle yapıyorduk. Hemen birkaç tane yaparak hatırlayalım. Bir arkadaki sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum.
Ve tığımdaki ilmekle beraber ikisini örüyorum. Şöyle yavaşça göstereyim. Arkadaki sık iğnedeyim. İlmek çıkarttım. Şu an burada 2 tane ilmeğim var ve ikisini örüyorum. Şöyle bir miktar uzatıyorum örerken, daha güzel gözüküyor o zaman. Ve başlangıç noktama geldim. Son sık iğnemdeyim. Bunu da böyle yaptıktan sonra şöyle içten, artık görüyorsunuz dikiş noktasındayım. İçten bunu bitireceğim. İlmek kaydırma yapıyorum son olarak ve 2 tane zincir çekerek bitiriyorum. Burayı keseceğim. Yakada da nasıl yaptığımı hemen kısaca anlatayım. Yakamızı da arkadaşlar şuraya yine dokunmadım. Arkaya yine dokunmadım. Şuradan başlayarak sık iğne ile geldim. Ön yaka ve arkadayım. Şu noktaya kadar sık iğnemi yaptım. Daha sonra buradan geriye tersine sık iğne yaparak şu noktada bitirdim. İpim de burada görüyorsunuz. Şimdi size anlattıktan sonra bütün bu iplerim içeriye saklanacak. Daha sonra ben bu bluzuma bir buhar vermek istiyorum. Ütüyü değdirmeden bir 1-2 santim yukarıda tutarak tüm bluzuma buhar vermek istiyorum. O noktadan sonra da bluzumun detaylarını anlatacağım ve sizinle o noktada buluşalım. Ütüme hiç değdirmeden örgümü buhar vererek dümdüz yapabiliyorum. Bakın şimdi yaklaşık bir 3-4 santim yukarıda sadece buhar veriyorum. Görüyorsunuz ne kadar güzel bıraktı. Değdirmiyorum. Eğer daha da hassas bir örgünüz varsa burada ütü bezi kullanmanızı, eski beyaz tülbentler vardır, onlardan kullanmanızı tavsiye edeceğim. Bayağı bir buhar oldu şu an burası. Görüyorsunuz. Dümdüz bir örgümüz oldu ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ütümü örgümün tersinden yapıyorum. Bir bölümü yine beraber yapalım. Burada görüyorsunuz yan dikişim, kollar ve arkadaki askı bölümü. Kıvrım kıvrım şöyle bir elimle düzeltiyorum. Burayı da elimle düzelttikten sonra yukarıdan şöyle görebiliyor musunuz? 4 santim 5 santim yukarıdan yavaş yavaş buhar veriyorum. Kollara da veriyorum. Ve sonra ütümü çekiyorum ve düzeltiyorum. Görüyor musunuz ne kadar güzel düzgün bir ütüsü oldu. Şurada buhar verilmemiş halini görüyorsunuz. Şurada da 1-2 saniye buhar verilmiş halini görüyorsunuz. Görüyorsunuz arka bölüme de buharımı verdim. Önlere de buharımı verdim. Bütün bu işlem yapmış olduğum yerlerden buharla 3-4 santim yukarıdan geçerek güzelce buharımı verdim. Şimdi bu aşamada hala sıcak bluzum dümdüz bir yere seriyorum, düzeltiyorum ve iyice kurumasını bekliyorum. Aşama bu. Dümdüz yerleştirdim bir zemine ve iyice kuruyana kadar hiç dokunmayacağım. Bu da örmüş olduğum askılı bluzumun şalı. Bunu aylar önce örmüştüm ama ikisini beraber kullanmak istiyorum. Burada yine yukarıdan veriyorum buharı. Bayağı bir yukarıdan veriyorum ama burada iki elimi kullanmam gerekiyor. Motifin köşelerini düzelte yapmam gerekiyor. Şalıma bu renk bir bluz bulamamamla başlayan macera sonunda tamamlandı. Güzel bir sonuç oldu bence. Çok güzel bir renk zaten. Renge çok aşık olduğum için bu ikili takım olayına girdim. Dilerim siz de beğenirsiniz. Belki sizin de kafanızda yeni fikirler oluşur. Evet efendim, aylar önce örmüş olduğum şalım ve yeni biten takımı olan bluzumla karşınızdayım. Detaylarla geldim. Hemen tabletimi alıp geliyorum. Evet, burada da şöyle hızlıca çizimimi yaptım ki anlayabilelim. Şurada şöyle.
Bluzumuzun önden görünüşü şöyle, arkadan görünüşü de böyle. Şimdi hemen detaylara geçelim efendim. Bluzumuzun göğüs çevresinden itibaren ölçümü aldım arkadaşlar. 47,5 santim bir göğüs çevrem vardı. 45 santimini öne, 42,5 santimini de arkaya verdim ve önde 85 ilmek ile başladım. Daha sonra yukarıya kadar çıkarak dümdüz ördüm. Şuradan şöyle nokta nokta göstereyim. Arkaya giden askılarımız var. Şurayı da ölçmeyi unutmuşum. Hemen sizinle ölçeceğim burayı daha sonra. Askımın genişliğini de söyleyeyim size. Belki aynısını yapmak istersiniz. Ve arkada bu gelen askılarımız şurada. Arkayı dümdüz bir parça ördük. Şuradan başlıyoruz. Dümdüz arttırmadan devam edip şurada da kesiyoruz. Dikdörtgen bir parça ve önden dönen askıları da buraya diktim. Ben ilk başta şuradaki askılarımı çapraz yapmak istemiştim. Daha sonra fikir değiştirdim ve böyle yapmaya karar verdim. İstiyorsanız çapraz da olur, çok güzel de olur. Çocuklarınıza yapıyorsanız çaprazı daha çok seveceklerdir. Ben birazcık daha basit olsun, daha düz olsun istediğim için böyle yapmaya karar verdim. Bluzumuzun kol evine kadar olan yüksekliği 35 santim ve şuradan askıdan tam omuz ortasından aşağıya kadar itek ucuna kadar olan bölümümüzde 55 santim arkadaşlar. Arkada da görüyorsunuz. Önde 85 ilmek ile başlamıştım ama bu ip için anlatıyorum. Mumlu lase ip için anlatıyorum ve 4 numara şiş için anlatıyorum bunu. Eğer şişiniz ve ipiniz kalınsa daha farklı olacaktır. Daha ince bir şiş ve daha ince bir ip ile örecekseniz de daha farklı ilmek sayınız olacaktır. Bu kıyafet 38 beden için şöyle hemen yazayım. Yazamıyorum. Rengi beyaz çünkü. Beden 38 beden için yapıldı. Birer santim yanlardan büyüterek 40 bedene, ikişer santim büyüterek 42'ye, üçer santim büyüterek her iki yanlardan 44'e kadar boy boy değiştirebilirsiniz bedenlerinizi. Benim size tavsiyem göğüs çevresini ölçüyorsunuz ve 1-2 santim büyüklük verdikten sonra bluzunuzu ona göre örün arkadaşlar. Bu bluzu yuvarlak şişle de örebilirsiniz. Eğer varsa o da güzel olur. Benim yuvarlak şişimde bu numara yoktu, daha büyüktü. İpim için uygun olmadı. Böyle çok delik delik oldu. Ben de onu rahat giyemeyeceğimi düşündüğüm için onu istemedim. 4 numara daha uygun oldu. Eğer ipinize uygun ise yuvarlak şişle de çok güzel olur. Daha sonra da kenarlarını tığlarsınız. Tığımda da hemen şuraya yazayım. Tığımda tığlamak için şu kol evini, yakayı tığlamak için 3,5 no, birleştirmek için yanları 4 no tığ kullandım. Birleştirme yazalım şuraya da. Ve hemen şişim 4 no'ydu, onu söyledim. İpim mumlu lase bir ip arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim onu da size. Şöyle ince, yassı, parlak, güzel bir ipim var. Benim ipim şöyle görüyorsunuz, biraz minnoş bir ip. Ama bu iplerin 100 gramlarını, 200 gramlarını da sarılmış halde satan yerler gördüm. Fiyatlarını sormadım çünkü çok acelem vardı ama satan yerler var. Ben bu ipten bayağı bir kilo almıştım. 2-3 kiloya yakın almıştım. Başka şeyler de ördüm biliyorsunuz. Bana ara ara lazım oluyor böyle büyük ipler. Hemen metremi alıp şu askıyı da ölçeyim. Geliyorum. Evet, geldim. Askı genişliğimi de tığlanmış haliyle ölçeceğim tabii ki. Şuradan bakıyoruz. Askı genişliğimde 7,5 santim arkadaşlar. İstiyorsanız bu genişlikte yapabilirsiniz. Gramını da hemen eklemek istiyorum. 210 gram
ip kullandım. Bu sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine, bedeninize, şişinizin kalınlığına göre değişecektir. Bunu unutmayalım. Bu kalınlıkta bir ip için ve 4 numara için ve 38 beden için verdiğim gramaj budur. Bunun dışında anlatacağım pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Böyle ikili takımları ben yabancı dizilerde çok görüyorum. Ve çok da hoşuma gidiyor. Yani Avrupa ülkelerinde özellikle böyle takımları çok seviyorlar. İkili hırka yelek veya şal içine veya böyle kaban gibi örülmüş kalın kıyafetler içine aynı renkten, aynı ipten böyle askılı kıyafetleri çok görüyorum ve çok da hoşuma gidiyordu. Belki ilerleyen dönemlerde hırka, yelek ve benzeri de çalışabiliriz. Severim böyle ikili takımları. Benim de şu an şal ve askılı bluz şeklinde ikili bir takımım oldu. Unuttuğum bir şey var mı diye hemen hızlıca bakmak istiyorum. Tüm detayları vermeye çalıştım arkadaşlar. Burada olmayan sayıları da video içerisinde uzun uzun anlattım. Şöyle de ekran görüntüsünü size vereyim. Çekerseniz işinize yarayacaktır. En kısa zamanda altyazılarını yapacağım. Şalımın da altyazılarını yapacağım. Geçmişte kalmış bazı videolarımda hala altyazı yapmadım. Vakit buldukça yapmaya çalışıyorum. Dilerim kısa zamanda bitiririm. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.